Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık ve haftanın açılış gününde piyasaların biraz sakin hareket ettiğini görüyoruz. Geçen hafta itibariyle son bir haftalık süreç içerisinde zaten piyasalar biraz yatay hareketler içerisine girmişti. Ve elbette bu döngü içerisinde yeni haberler var ve önümüzde yeni veriler var. Geçtiğimiz haftanın kapanışı ve hafta sonu itibariyle iç piyasamız adına mesela en son faiz haberleri vardı. Arkasından bir de not artırım haberi geldi. Burada benim 300 bas puanlık bir faiz indirimi beklentim vardı biliyorsunuz. Ve faiz indirimi 300 bas puan olarak yapıldı. Piyasalar 250 bas puan bekliyordu. Ve arkasından da not artırım haberi geldi. Yine de borsaya olan etkisi çok fazla kaliteli olmadı. Bariz bir hareketi çok fazla görmedik. İnceden bir pozitif akış olsa da bugün de mesela haftalık açılışta Borsa İstanbul yatay bir seyir içerisinde. Elbette bu haberi erkenden fiyatlayanlar, tahmin edenler, bilenler de vardı. Yani piyasa en azından 250 bas puanı bekliyordu. Beklentilerden bir tık daha yüksek olmasına rağmen, arkasından da not artırım haberi gelmesine rağmen borsa tarafında iştah çok fazla değil. Daha önce bu konudan bahsetmiştim. Globaldeki yatırımcılar ve bunların arasında söylenen var. Biz 250 bas puan bekliyorduk. Bize söylenen buydu vesaire diye. Bize sözlerini tutmadılar gibi yorumlarda bulunmuşlar. Tabii onların bu söylenmesi yeni yatırım anlamında bizi etkiliyor. Dış yatırımın daha fazla artmasını muhakkak ki bu noktada etkiliyor. Ve bu noktada faiz haberi ve not artırımı verilerinden sonra Mehmet Şimşek de çıktı ve açıklamasını yaptı. Ekonomimiz yolunda, rayında gidiyor. Her şey yolunda vesaire gibi söylemlerde bulundu. Önceki gün Twitter'dan da bir geçmiş videomu paylaştım. Yeni ekonomi kabinesi işbaşı yapmadan hemen önce yaptığım videoda dedim ki tansiyonlar düştü diyebilmek için tansiyonların yükseltilmesi lazım. Doların yükselmesi, enflasyonun yükselmesi demekti bu. Ve ihtiyaç dahilinde ne alırsanız alın dediğimiz son haftaydı belki o hafta. Laptop, oyuncak vesaire çocuğunuza ne alırsanız alın demiştim. Yani işin acı tarafı o süreç içerisinde alınan laptop bile şu anda borsadan çok daha fazla kazandırmış durumda. Yani yeni ekonomi kabinesi %39'larda devraldığı enflasyonu %71'lere çıkarttı. Arkasından tekrar aynı bölgelere geldi. Dediğim gibi enflasyon düştü diyoruz ama tansiyonlar yükseldi. Tansiyonlar tekrar düştükten sonra adı da enflasyonda düşüş oldu. Global haber akışlarında ne var dediğimizde Fed'in faiz kararı var. Çarşamba günü saat 22'de gelecek olan bir faiz kararı var. Cuma günü tarım dışı istihdam verileri gelecek. ABD tarafında imalat verilerinde, işsizlik başvurularında ve iş gücü piyasanın datalarında herhangi bir problem olmadığı bir dönemdeyiz. Ve çarşamba günü gelecek olan faiz kararı da kuvvetle muhtemel yine faizi sabit bırakmak yönünde olacaktır. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizi sabit bırakacaklar. Eylül ayında faizin indirilme ihtimali bu süreç itibariyle artmaya başlayacak. Fed önümüzdeki enflasyon verilerini izleyerek artık Eylül ayında bir faiz indirimi yapma noktasında olacaklar. Ama yine de tereddütlüler. Tarifelerin getirdiği ve getireceği enflasyonun etkilerini tam olarak tahmin edemedikleri için bu noktaya kadar geldiler. Ama Eylül ayında enflasyonda önemli bir hareket olmamışsa eğer Ağustos'ta Eylül'de faiz indirimi gelecek. Bunun en azından işaretlerini piyasalar çarşamba günü faiz kararı sonrasında Powell'ın açıklamaları sırasında toplamaya başlayacak. Yani Powell'ın yapacağı açıklamalarda satır aralarında faiz indirimin yapılacağı, Eylül ayında yapılabileceği vesaire gibi ince mesajları piyasalar arayıp bulup cımbızla çekecek ve pozitifliği sürdürmek isteyecek. Tabi dediğim gibi bu süreç içerisinde global trendde herhangi bir bozulma, herhangi bir problem yok. Ama indikatörlerin ısınmaya başladığı bir dönemdeyiz. Dikkatimizi artırmamız ve önümüzdeki süreç içerisinde aksiyonları da gözden geçirmemiz gereken bir periyot olacak. Kulakları dik tutup yükselen akışları izlemeye devam edeceğiz. Şimdi bu haber akışlarının piyasalara etkilerini grafikler üzerinden konuşmaya başlayalım. Öncelikle altın ve gümüş tarafı faiz haberleri gölgesinde biraz volatilite yaşayabilir. Faiz indirimi gelmemesi koşulunda kısa vadeli satışlarla bu süreç içerisinde yatırımcı ürkütülmek istenebilir. Ama bana göre yapılacak şey bariz şekilde net. Ons altında daha önce benim çizdiğim, işaretlediğim bu bölgeden aşağıya ons altının inmesini beklemem. Bu seviye her seferinde yatırımcıya bir değerlendirme fırsatı verdi ve bu süreç içerisinde de önümüzdeki 3-5 günlük zaman diliminde hem faiz haberleri var, hem tarım dışı istihdam verileri var, hem de tarifelerle alakalı yeni anlaşmalar var. O yüzden kısa vadeli döngü içerisinde altın gümüş biraz baskı altında olması çok normaldir. Yeni yatırımcılar için kademeli olarak değerlendirme fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle bu hafta altında gümüşte kademeli olarak bir değerlendirme yapılabilir diyebiliriz. Bakınız gram altında en son 4160'lar, daha sonra 4250'ler bir
bir değerlendirme fırsatıydı. Bugün geldiğimiz alan içerisinde 4350'li seviyelerde işlem gören bir gram altın var. 4250'lere kadar burada düşüşün çok olağan olduğunu belirterek gram altında da kademeli olarak yeni alıcılar, yeni değerlendirmeler yapılabilir fikrinde olduğumu belirtmek isterim. Bu haftaya özel, bu hafta yaşanan bu satış baskısı içerisinde bu ürünlerin yapacağı max hareket destek alanlara iniş olacaktır. Ben 50 lira 100 lira bakmam diyen gözünün yaşına bakmadan direkt olarak bir değerlendirme yapabilir fikrindeyim. Hani faizlerin indirildiği nokta itibariyle yatırımcı biz nereye doğru paramızı yavaştan döndürelim dediğimizde ilk sırada konuşulacak ürün burada riskten kaçınan yatırımcı için gram altındır. Gümüşün gram tarafında da son yaptığı hareket alanı içerisinde kısmen gevşeyen bir akışı gösterdi ama tam destek testi gerçekleşmiş durumda değil. Gümüş için bu hafta izlemede kalıp bu bölgeyi takip etmek lazım diye düşünüyorum. Yeni alım noktasında eğer aceleci bir tavır içerisindeysek altını değerlendirmek, değilsek kademeli değerlendirme yapıp bu hafta gümüşün gevşeyen akışında olursak eğer daha iyi maliyet noktalarını da yakalama imkanı yatırımcı bulabilir diye düşünüyorum. Esasen fiyat bazında çok büyük değişkenlikler yok. Altında, gümüşte ya da Borsa İstanbul'da çok büyük değişkenlikler yok. TL bazlı grafikte Borsa İstanbul'da direnç seviyesinden en son red yediğini gördük 4 gün önce. Bu seviyeyi aşamadı. Ben dolar bazlı pariteyi burada biraz daha önemsediğimi size söylemiştim. Dolar bazlı paritede de 255 dolar seviyesi üstünde tutunmaya devam eden bir Borsa İstanbul var. Bu hem benim bulut göstergem hem de destek bölgem olarak işaretlediğim bir seviye. Güçlü bir destek olduğunu burada söyleyebiliriz. Borsa yatırımcıları için 255 dolar seviyesinin kaybedilmesi borsada negatif bir süreci işaret eder. Hani illa ben borsa değerlendirmesi yapacağım diyen bu seviyeyi baz alıp bu içinde bulunduğu fiyat skalasında kendince kısa vadeli değerlendirmelerde yapabilir. Destek altında kaldığında terk etmek koşuluyla. Çünkü borsa tarafında bir yüksek güvenim yok ama yine de herkes ayrı bir alanı, herkes ayrı bir sektörü soruyor. Ben de alım yapmasam dahi çok sorulduğu için Borsa İstanbul değerlendirmeleri de yapıyorum. Değerlendirme dediğim size en azından grafikte verileri göstermeye çalışıyorum. Ama bana sorarsanız sen neyi ve nasıl değerlendirdin ya da neler yapıyorsun derseniz bunları da anlatmaya çalışıyorum. Altın gibi, gümüş gibi ürünler benim portföyümün içerisinde duruyor. ABD borsasında değerlendirmeler yapıyorum. Özellikle katıl sohbetlerinde hisse bazlı yorumları konuşuyoruz. Kripto para piyasası adına detayları yine katıl sohbetlerinde çok fazla konuşma imkanı buluyoruz. Son yaşanan düşüş içerisinde hiç değerlendirme yapmayanlarda bir kazanç imkanı buldu. O topluluk içerisinde olan herkes iyi kazanç imkanını bir şekilde buldu. Ve benim burada söyleyeceğim şey, iç piyasa yatırımlarına ağırlık veriyorsanız, faiz indirimleri sonrasında biz ne yapalım noktasında bir düşünceniz varsa önümüzdeki bir ay maksimum 2 aylık periyot içerisinde en azından faizi takip eden, değerlendiren o bölge hala mantıklı ama kademeli olarak altın gibi, gümüş gibi alanlara ağırlık verilmeye başlanabilir diye düşünüyorum. Gümüş için biraz daha skalayı geniş tutup altın tarafında hiç gözünün yaşına bakmadan altın değerlendirmesi yapılabilir fikrindeyim. Kripto para tarafına geldiğimizde ise bakınız Bitcoin son yaptığı akış içerisinde 115-116 bölgesine inen bir hareket gösterdi. Bu seviyeyi geldiği alan itibariyle güncellememi yaptım. Katıl sohbetinde hem canlı yayında hem gönderiyle ekstra destek oldum. Bu seviyeyi korumaya devam etmesini beklediğimi, Ethereum başta olmak üzere takip ettiğim coinlerde ya da sizin takip ettiklerinizde yeni alıcılar için bir fırsat alanında olduğundan bahsettim. Bu fırsatı 4 günlük periyot içerisinde yatırımcıya verdi. İşte bu noktada zaten bu düşüşün yaşandığı an itibariyle Bitcoin'de de, Ethereum'da da, XRP'de de ya da diğer coinlerde de ısınan indikatörleri baz alarak işte düzeltme geldi, düzeltme başladı yorumları yaptılar. Ben de tam tersini söyleyip trend yeniden buradan başlar dedim ve o trendin yeniden başladığını, yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Cesaretle bu trendleri takip etmeye devam etmemiz gerekiyor. Elbette yarın ne olacağını ben de kesin olarak bilemem ama indikatörlerde net bir bozulma olmadıkça bu trendlerin arkasından yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Ve yolun sonunda ya daha az kazanacağız ya da kazandığımız miktar daha da fazla artacak. Ve paniğe kapılmamak bu noktada gerçekten önemli. Yani ben burada Bitcoin'in ve altcoin'lerin düştüğü alan içerisinde ben dedim ki benim bu trendde bir endişem yok. Piyasalar yükselirken değil, piyasalar düşerken alım yapılır. Bunlar hem size fiyat bazında bir kazanç getirirken diğer taraftan da ciddi anlamda tecrübe oluyor. İşin özetinde Bitcoin 115-116 bölgesini korudu.
destek band olarak anlattığım alan içerisinde Bitcoin kendi üstüne düşeni yaptı. Ki burada üstüne düşeni yapmasından daha fazlası bu seviyeyi koruyup buradan yukarıya 125'lere kadar bu trendi devam ettirebileceği yönünde fikrimi tekrar söylemek isterim. Tekrar üstünden geçmek isterim. Bitcoin mevcutta yükselen trendine bana göre devam ediyor. Bakın Ethereum'a baktığımızda Ethereum bu son yaşanan düşüş içerisinde benim işaretlediğim bölgede yatırımcıya bir fırsat verdi ve sonrasında son tepe yaptığı alanın daha yukarısına çıkan bir akış gösterdi. Eğer kaldıraçlı işlem yapmıyorsanız, eğer benim dediğim alanlara sadık kalıyorsanız gerçekten size bir kazanç imkanı getiriyor. Ama benim dediğim alandan daha aşağıya sarkan, iğne şeklinde hareketler de olabiliyor. O yüzden kaldıracı önermiyorum. Mesela daha hızlı hareket yapmış ürünlerde, atıyorum XRP'de bunun örneğini gördük ya da diğer altcoin'lerde bunun örneğini gördük. Ama top dediğim altcoin'lerde toparlanmanın daha hızlı olduğunu da gördük. O yüzden zaten bu coin'leri ekstra olarak anlatıyorum. Piyasa tersine gittiğinde daha fazla etkilenmemeniz için. Bakınız Ethereum bu yaptığı akış içerisinde 3822 bölgesini kendine artık destek edindi. 4064 seviyesi önündeki ilk direnç alanı ve bu yükselen trendi bu ürünlerin tamamında savunmaya devam etmek gerekiyor. XRP de mesela 3.29 bölgesini yeniden kazanma gayreti içerisinde burayı test etti. Üzerine de çıktı ama 4 saatlikte kapanışlar henüz gelmedi. Ethereum'a göre bir tık daha geride kaldığını söyleyebiliriz XRP'nin ama telafi edebilecek güce sahip olduğunu da düşünüyorum. Tabi kurucularının XRP sattığı haberleri de var mesela. Chris Larsen 200 milyon dolarlık XRP sattığı haberi vardı önceki gün. Bunlar elbette can sıkıcı haberler. Onların sahip çıkmadığına ben niye sahip çıkayım gibi düşünceler de besliyor insan. Ama trend devam ederken bu güzel giden trendi savunmaya da devam etmek gerekiyor. Elbette volatiliteleri yüksek. İlk destek alanı bu bölgede 3.02 bölgesi artık. Bu seviyeleri koruyup yukarıya giden akışları göstermeye devam etmeleri çok muhtemel. Cardano direnç seviyesi sonrasında potansiyel desteğini test etti. Bizim son takip ettiğimiz akışta 4 gün önce takip ettiğimiz bölgelerde 0.78 dolar onun buradaki destek alanıydı. Burayı korudu. İğneler gelse de yukarıya doğru akışını göstermeye başladı. Bu yükselen akışlar bu ürünlerde devam etmeli. Muhakkak ki Fed ve ABD tarafından gelen haberler volatiliteyi de yükseltiyor ama dediğim gibi kaldıraca çok girmiyorsanız yine de çok bir problem yok. Bakın Solana son yaptığı düşüşte biraz daha geride kaldığını konuşmuştuk Solana'nın da. Solana da iyi toparlanma gösterdi. Üst alanlara doğru burada zorlamaya devam ediyorlar. Bugün pozitif olan coinlerden biri Solana'da. Demirbaşlardan bir diğeri. Link de aynı şekilde 24-25 Temmuz'daki düşüşü telafi etti büyük oranda. Şu anda bulunduğu bölgede 18.72 seviyesi destek olarak iyi çalışıyor. Benim bulut göstergesi de burada bu seviyeyi işaret ediyor. Buranın üzerinde olması onun için de ekstra bir pozitiflik diyebiliriz. Benzer durum Ondo'da da var. Henüz potansiyelini net göstermemiş coinlerden biri. 1.03 seviyesi onun da destek alanı diyebiliriz. Altcoinlerin genel görünümü anlamında Total 3'teki son görünümden bahsettim size değil mi? 1.01 trilyon seviyesini Total 3'ün korumaya devam etmesi yönünde bir beklentim vardı. Buraya indikten sonra o da iğnelerini attı ama bu seviyeyi korudu. Yani pozitif trendin devamlılığını savunmak için benim indikatörlerim ve takip ettiğim alanlar bana ilham vermeye devam ediyor. Ya da top 10 dışındaki altcoinlerin dominansına baktığımızda bakın yeşil buluta geldi, retest yaptığı hareketini gösterdi. Buradan yeniden toparladı. Altcoin camiası genel anlamda burada yaşanan düşüşte panik, korku ve stres içerisindeyken düzeltme geldi vesaire derken buradan yeniden döndürdüler trendi. İşte benim anlatmaya çalıştığım bakış da buydu. Ve ben şu anki akışlara baktığımda bu ürünlerin hiçbirinde bu trend içerisinde bir problem görmüyorum. Çarşamba günü muhakkak önemli. Çarşamba akşamı Fed kararları ve Powell'ın açıklamaları önemli. Çarşamba saat 8.30'da katıl sohbetinde olacağım. Muhtemelen Fed faiz kararı ve Powell'ın söylemlerine kadar bizim canlı yayın devam eder gibi görünüyor. En azından 1-1,5 saatlik bir yayınımız olur. Orada da canlı piyasayı değerlendireceğiz. Bunların dışında ilave edebilecek yeni bir şey yok. Piyasalarda pozitif giden trend kısa bir sekteye uğradı ve yeniden toparlanma devam ediyor. Tüm piyasalar adına bu toparlanma devam etmeli fikrindeyim. Güzel bir hafta, kazançlı bir hafta sizinle olsun dostlar. Bunların dışında ilave edebilecek başka da bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.